Merhaba. Hayatımızda bazen en büyük engelleri kendimiz yaratırız. Birçok zaman hedeflerimize ulaşmamıza engel olan şey, dışarıdaki koşullar değil, içsel alışkanlıklarımızdır. Bu soruları kendinize sorarak, başarı yolunda yapmanız gereken önemli bir farkındalığa ulaşabilirsiniz. Hayatınızda sizi sınırlayan alışkanlıklardan kurtulmak ve özgürleşmek için ne kadar hazırsınız? Her gün yeniden başlama gücüne sahip misiniz? Kendinizi daha iyi bir versiyon haline getirebilmek için hangi alışkanlıklardan vazgeçmeye hazırsınız? Başarıya ulaşmak için her gün yaptığınız şeylerin sizi gerçekten ileriye taşıyıp taşımadığını hiç düşündünüz mü? Günlük rutininiz hedeflerinize bir adım daha yaklaşmanıza yardımcı oluyor mu? Yoksa sizi sürekli bir adım geri mi bırakıyor? Sizce başarı sadece doğru adımlar atmakla mı yoksa doğru şeylerden vazgeçmekle mi elde edilir? Bazen başarı, yeni bir şeyler başarmak değil, bizi sınırlayan şeyleri bırakabilmektir. Peki, siz hangi alışkanlıklarınızdan vazgeçerek daha güçlü adımlar atabilirsiniz? Bugün hayatınızda neyi bırakmalısınız ki yarın daha güçlü bir insan olasınız? Kendinizi engelleyen her şeyden özgürleşmek için neyi bırakmaya hazırsınız? Çünkü unutmayın, gerçek güç bırakmaktan geçer. Başarılı olmak sadece doğru adımları atmakla değil, aynı zamanda hayatımızdan belirli alışkanlıkları ve tutumları çıkarmakla da mümkündür. Her başarı bir bırakma süreciyle başlar. Eski düşünceleri, sınırlayıcı inançları ve gereksiz yükleri geride bırakmak, insanı daha güçlü ve daha odaklanmış hale getirir. Başarılı olmak için vazgeçmeniz gereken 13 sinsi gerçek videomuzda, sizi zayıflatan ve ilerlemenizi engelleyen tüm alışkanlıkları keşfedeceksiniz. Bu video yalnızca size başarılı olmanın yollarını sunmakla kalmayacak, aynı zamanda hayatınızda yapmanız gereken radikal değişikliklere de ışık tutacak. Bazen başarılı olmak için daha fazla şey eklememize gerek kalmaz. Bazılarından vazgeçmemiz gerekir. Her birimizin başarının farklı bir tanımı olsa da, evrensel olan ve vazgeçersen daha başarılı olacağın bazı şeyler vardır. Bazılarından bugün vazgeçebilirsin, diğerleri içinse biraz daha uzun sürebilir. 1. Sağlıksız yaşam tarzından vazgeç. Vücuduna iyi bak. Yaşamak zorunda olduğun tek yer orası. Hayatta bir şey başarmak istiyorsan, her şey burada başlar. İlk önce sağlığına dikkat etmelisin ve aklında tutman gereken sadece 2 şey var. İlki, sağlıklı beslenme. İkincisi, fiziksel aktivite. Sağlıksız bir yaşam tarzı, yalnızca fiziksel görünümümüz değil, aynı zamanda zihinsel sağlığımızı ve mutluluğumuzu da gölgeler. Bugün bir seçim yapma zamanı. Senin yeni günün, seçim için daha iyi bir başlangıç yapabilecek bir fırsat. Unutmayın, sağlıklı bir yaşam tarzı, uzun vadede mutluluk ve enerji dolu bir hayat getirir. Bu değişimin ilk adımı, yapma nedeninizi özümsemektir. Daha iyi bir hayat, çocuklarınızla daha fazla vakit geçirmek, gelecekte ulaşımdan uzak bir yaşam yolculuğu. Bunların hepsi elinizde. Küçük bir yürüyüş, bir öğün, sağlıklı yemek veya sigarayı bırakma kararı büyük bir fark yaratabilir. Kendi potansiyelinizi ortaya çıkarmanın yolu, küçük ama kararlı adımlarla sağlıklı yeterlilikler edinmektir. Bugün başla, yarın değil. Çünkü değişimler bekleyenleri değil, şimdi harekete geçenlere gelir. Sağlığınızı seçin, hayatınızı seçin. Sizi daha güçlü kılacak yeni bir hikaye yazmaya hemen başlayın. Bu tercihi küçük bir adım olarak nitelendirme, bir gün kendine teşekkür edeceksin. 2. Kısa vadeli zihniyetten vazgeçin. Sadece bir kez yaşarsınız, ancak doğru yaparsanız bir kez yeterlidir. Kısa vadede düşünmek, yalnızca anın rahatlığını aramak ve iptal özgürlüğü demektir. Oysa gerçek başarı, uzun vadeli hedeflerin varlığından geçmektedir. Bugünün kırıkları, yarının güçlü temellerini atar. Her gün bir adım daha atarak, hayal ettiğiniz hayata doğru ilerlersiniz. Kısa sürede verimlerin elde edilmesi, sizi asıl hedefinizden uzaklaştırabilir. Unutmayın, büyük değişimler sabırla gelir. Şimdi yapmak en güzel başlama zamanıdır. Hedeflerinizin uzaması, kısa vadeli zevkleri geride bırakmaktan geçer. Bugün, geleceğiniz için doğru adımı atın.
Çünkü yarının başarısı bugünün seçimlerine bağlıdır. Başarılı insanlar uzun vadeli hedefler belirler ve bu hedeflerin her gün yapmaları gereken kısa vadeli alışkanlıkların sonucu olduğunu bilirler. Bu sağlıklı alışkanlıklar yaptığınız bir şey olmamalı, olduğunuz bir şey olmalıdır. Kısaca özümsemelisin, benimsemelisin. Unutmayın, yaza uygun bir vücuda sahip olmak için egzersiz yapmak ile kim olduğunuz için egzersiz yapmak arasında bir fark vardır. 3. Küçük oynamaktan vazgeçin. Küçük oynamanız dünyaya hizmet etmez. Diğer insanların sizin etrafınızda güvensiz hissetmemesi için küçülmekte aydınlanmış bir şey yoktur. Hepimiz çocuklar gibi parlamak için yaratılmışızdır. Bu sadece bazılarımızda değil, herkeste vardır ve ışığımızın parlamasına izin verdiğimizde bilinçsizce başkalarına da aynısını yapma izni veririz. Korkumuzdan kurtulduğumuzda varlığımız otomatik olarak başkalarını özgürleştirir. Hayat küçük adımlarla, sıradan düşüncelerle geçiştirilecek bir yolculuk değil. Küçük oynamaktan vazgeçmek demek, potansiyelinizi sonuna kadar kullanmaya cesaret etmektir. Gerçek gücünüzü ortaya çıkarmak, konfor alanınızdan çıkmayla başlar. Küçük hedeflere ulaşmak sizi kısa sürede tatmin edebilir ama büyük hayaller ve cesur adımlar atmak sizi ifade etmeyi yaklaştırır. Başarı kişiselleştirilmiş ve risk almakla gelir. Hayatınızı sınırlamak yerine ona büyük düşüncelerle meydan okuyun. Bugün küçük adımlarla bir kenara bırakın ve büyük hayallerinizin ilerlemesine izin verin. Çünkü ancak o zaman gerçek potansiyelinizi keşfedebilir, hayatınızı tam anlamıyla yaşayabilirsiniz. Eğer asla büyük fırsatları değerlendirmeye çalışmazsanız veya hayallerinizin gerçeğe dönüşmesine izin vermezseniz, gerçek potansiyelinizi asla gerçekleştiremezsiniz. Dahası dünya sizin başarabileceğiniz şeylerden asla faydalanamaz. Bu yüzden fikirlerinizi dile getirin, başarısız olmaktan korkmayın. 4. Mazeretlerinizden vazgeçin. Önemli olan size dağıtılan kartlar değil, elinizdekileri nasıl oynadığınızdır. Huzur dolu bir hayat, yalnızca çalışmakla değil, aynı zamanda engelleri ve mazeretleri aşılarak elde edilir. Onun zorluğu bir fırsata dönüşebilir. Hedefinize ulaşmak istiyorsanız, dileklere sığınmak yerine çözüm yollarını aramalısınız. Ne kadar çok engelle karşılaşırsanız karşılaşın, onun birini bir adım daha fazla takip etmesi için bir motivasyon aracı olarak kullanın. Unutmayın, başarıya giden yol hepimizin kendi çabalarımızla inşa ettiğimiz bir yolculuktur. Mazeretler sizi durdurmasın. Başarılı insanlar, başlangıç noktaları, zayıflıkları ve geçmiş başarısızlıkları ne olursa olsun hayatlarından sorumlu olduklarını bilirler. Hayatınızda bundan sonra olacaklardan tamamen sorumlu olduğunuzu fark etmek hem korkutucu hem de heyecan vericidir. Ancak başarıya ulaşmanın tek yolu budur. Çünkü mazeretler kişisel ve profesyonel olarak büyümemizi sınırlar ve engeller. Hayatınıza sahip çıkın. Bunu sizin yerinize kimse yapmayacaktır. 5. Sabit düşünce yapısından vazgeçin. Gelecek daha fazla beceri öğrenen ve bunları yaratıcı şekillerde birleştirenlere aittir. Değişime açık olmak, yayılmanın aşılması ve kendini yayılmak için cesur adımları atmak anlamına gelir. Başarı, yalnızca sınırsızlıkla sınırlı kalmakla değil, aynı zamanda yeni bakış açılarına, farklı düşünce yollarına ve saklanmanıza değer verilerek elde edilir. Sadece ezberlemektense, öğrendiklerinizi sorgulayın ve üzerinde düşünün. Düşünce tarzınızı uzatmak, sadece harcamak değil, yaşam alanında size büyük faydalar sağlar. Unutmayın, değişim, gelişimin ve başarının anahtarıdır. Sabit bir zihniyette, insanlar zekalarının veya yeteneklerinin sadece sabit özellikler olduğuna ve tek başına yeteneğin çaba harcamadan başarıyı yarattığına inanırlar. Ama yanılıyorlar. Dahası, başarılı insanlar bunu bilirler. Büyüme zihniyetini geliştirmek, yeni bilgi edinmek, yeni beceriler öğrenmek ve algılarını değiştirmek için günlük olarak muazzam miktarda zaman harcarlar. Böylece bu hayatlarına fayda sağlar. Unutmayın, bugün kim olduğunuz, yarın olmanız gereken kişi değildir. 6. Sihirli vuruşa inanmaktan vazgeçin. Her gün, her şekilde daha da iyi oluyorum. Bir gecede başarı bir efsanedir. Gerçek başarı, emek, sabır ve sürekli çaba gerektirir. Kendi potansiyeline inanarak ve her gün küçük ama sağlam adımlar atarak ulaşılabilirsin. Başarı,
onun gücünün gösterdiği çabanın toplamıdır. Bu yüzden vazgeçmeye, sürekli sonuçlara ve gelişmeye odaklanın. Sonunda emeklerinin getirisinde başarıyı en değerli şekilde hak edebilirsiniz. Başarılı insanlar her gün küçük sürekli iyileştirmeler yapmanın, zamanla katlanarak artacağını ve kendilerine istenen sonuçları vereceğini bilirler. Bu yüzden geleceği planlamalı, ancak önünüzdeki güne odaklanmalı ve sadece %1 gelişme göstermelisiniz. 7. Mükemmelliyetçiliğinizden vazgeçin. Ne kadar uğraşırsak uğraşalım, hiçbir şey mükemmel olmayacaktır. Mükemmeliyetçilik, sürekli olarak daha iyiyi aramak ve en küçük hataları bile kabul edilemez olarak görmek anlamına gelir. Ancak bu tutum aslında ilerlemenin önünde büyük bir engel olabilir. Çünkü mükemmel olma arayışı sürekli bir tatminsizlik duygusuna yol açar ve insanı çoğu zaman harekete geçmekten alıkoyar. Hayatın amacı mükemmel olmak değil, gelişmek ve öğrenmektir. Her hata bir ders ve fırsattır. Kendimize ve başkalarına karşı hoşgörülü olmak, daha sağlıklı bir yaşam sürmemize yardımcı olur. İlerlemek için mükemmel olmamıza gerek yok. Önemli olan adım atmak, risk almak ve yolculuğu deneyimlemektir. Mükemmeliyetçilikten vazgeçmek hem kişisel hem de profesyonel hayatta daha fazla mutluluk ve başarı getirebilir. Unutmayın, mükemmel olmak yerine yeterince iyi olmak da bir zaferdir. 8 çoklu görev yapmayı bırakın. Havlayan her köpeğe durup taş atarsanız asla hedefinize ulaşamazsınız. İnsan beyni aynı anda birden fazla işi verimli bir şekilde yapmaya programlanmamıştır. Birçok kişi aynı anda birden fazla işle ilgilenerek daha verimli olacağını düşünse de aslında bu yaklaşım çoğu zaman üretkenliği ve odaklanmayı olumsuz etkiler. Çoklu görev yapmak dikkatin dağılmasına ve yanlış anlamalara yol açabilir. Beynimiz bir işi tam olarak bitirmeden diğerine geçerse her iki görevde de kalitesiz sonuçlar elde etme riskiyle karşı karşıya kalırız. Bunun yerine tek bir göreve odaklanmak hem zihinsel sağlığımızı korur hem de başarıya ulaşma yolunda bizi daha verimli kılar. Bir işe tam anlamıyla odaklanmak, zaman yönetiminde daha etkin olmamıza yardımcı olur ve gerçek anlamda başarıyı getirir. Hayatta daha huzurlu ve dengeli olmanın anahtarı, aynı anda her şeyi yapmaya çalışmak yerine her seferinde tek bir şeye odaklanmaktır. Böylece hem işimizi daha iyi yaparız hem de kendimize değerli zaman yaratmış oluruz. Başarılı insanlar bunu bilir. Bu yüzden bir şeyi seçerler ve sonra onu teslim olmaya zorlarlar. Ne olursa olsun, bir iş fikri, bir sohbet veya bir egzersiz, hangisi olursa olsun, sadece yaptıklarına odaklanırlar. Tek bir göreve tamamen odaklanmak ve kendini adamak vazgeçilmezdir. 9. Her şeyi kontrol etme ihtiyacınızdan vazgeçin. Bazı şeyler bize bağlıdır ve bazıları bize bağlı değildir. Kontrol etmek, çoğu zaman güvence arayışı ve kaygıyı yönetme biçimi olarak karşımıza çıkar. Ancak gerçek şu ki, her şeyin kontrol altında tutulması mümkün değildir ve bu sürekli çaba hem zihinsel hem de duygusal sağlığımız üzerinde olumsuz bir etki yaratabilir. Hayat belirsizliklerle doludur ve bu belirsizliklere karşı esnek olmak gerçekten huzurlu ve dengeli bir yaşam sürmemizi sağlar. Kontrolü bırakmak bazen kabul etmek anlamına gelir. Her şeyin yolunda gitmesi garanti değildir. Ancak bu, hayatın güzelliklerini kaçırmamıza neden olmamalıdır. Başarısızlıklar, yanlışlar ve beklenmedik olaylar büyümemiz için fırsatlar sunar. Kontrol etmek yerine akışa bırakmak, anı yaşamak ve karşımıza çıkan zorluklarla başa çıkma becerisini geliştirmek içsel huzurumuzu artırır. Unutmayın, sıkı kontrolü bırakmak, hayatı daha özgürce ve keyifle yaşamanın ilk adımıdır. Bu ikisini birbirinden ayırmak önemlidir. Kontrol edemediğiniz şeylerden uzaklaşın ve kontrol edebileceklerinize odaklanın ve bazen tek izleyebileceğiniz şeyin
bir şeye karşı tutumunuz olduğunu bilin. Fırtınalı bir durumda, fırtınayı durdurmayı denemek yerine, fırtınaya karşı yelken açmak size önemli kazançlar getirecektir. Çünkü fırtınayı kontrol edemezsiniz. Ama açtığınız yelkenin kontrolünü sağlarsanız önemli kazançlar elde edersiniz. 10. Hedeflerinizi desteklemeyen şeylere evet demekten vazgeçin. Az başarmak isteyen, az fedakarlık yapmalıdır. Çok başarmak isteyen, çok fedakarlık yapmalıdır. Çok şey başarmak isteyen, çok fedakarlık yapmalıdır. Odaklanma ve önceliklendirme. Her gün karşımıza onlarca fırsat çıkar. Ancak her biri hedeflerimize hizmet etmez. Birçok insan, başkalarının beklentilerine ya da anlık isteklerine evet diyerek zamanını ve enerjisini harcar. Fakat bu, uzun vadeli hedeflerimize ulaşmamızı engeller. Esasında bu konunun derin açılımını Hayır Deme Sanatı adlı paylaşımımızda da işlemiştik. Hedeflerinize ulaşmak için sizi bu yoldan alıkoyacak her şeyden uzak durmak gerekir. İnsanın hayatına dahil ettiği her şey bir şekilde enerjisini etkiler. Hedeflerinizi desteklemeyen her şey sizi o hedeflerden uzaklaştırır. Bu yüzden hayır demek öğrenilmesi gereken en değerli becerilerden biridir. Evet demek sadece fırsatlar değil, aynı zamanda sorumluluklar yükler ve başkalarının istekleri de olabilir. Bu yükler zamanla sizi hedeflerinizden uzaklaştırabilir. Hedeflerinize hizmet etmeyen her şeye hayır demek sizi başarıya daha hızlı götürür. Kendi yolunuzu çizmek, hayatınızı kendi isteklerinize göre şekillendirmek en büyük özgürlüktür. Başarılı insanlar hedeflerine ulaşmak için arkadaşlarınızdan, ailenizden ve meslektaşlarınızdan gelen görevlere, aktivitelere ve taleplere hayır demek zorunda kalacaklarını bilirler. Kısa vadede anlık tatminlerden biraz fedakarlık edebilirsiniz. Ancak hedefleriniz gerçekleştiğinde buna değecektir. 11. Zehirli insanlardan vazgeçin. En çok vakit geçirdiğiniz 5 kişinin ortalamasısınız. Zehirli insanlar sürekli negatiflik, eleştiri ve olumsuzluklarla etrafındaki insanları tüketir. Bu kişiler enerjinizi emebilir, kendinizi değersiz hissettirebilir ve hedeflerinize ulaşmanızı engelleyebilir. Hayatımızdaki ilişkiler bizim kim olduğumuzu ve nasıl hissettiğimizi doğrudan etkiler. Zehirli insanlar sürekli şüphe tohumları ekerek bizi karamsarlığa sürükleyebilir ve gelişimimizi engeller. Bu nedenle bu tür ilişkilere son vermek, kendimize değer verme ve kişisel sınırlar koyma anlamına gelir. Zehirli insanlardan vazgeçmek, kendimizi korumak ve potansiyelimizi en üst düzeye çıkarmak için önemli bir adımdır. Bunu yaparak daha olumlu, destekleyici ve sağlıklı ilişkiler kurabiliriz. Unutmayın, hayatımızda kimlerin yer alacağına biz karar veririz. Sağlıklı ilişkiler, içsel huzurumuzu artırır ve hedeflerimize ulaşmamızı kolaylaştırır. Bizden daha az hırslı insanlar ve daha hırslı insanlar vardır. Sizden daha az hırslı olanlarla vakit geçirirseniz ortalamanız düşer ve bununla birlikte başarınız da düşer. Ancak sizden daha ileri seviyedeki insanlarla vakit geçirirseniz bu ne kadar zorlayıcı olursa olsun daha başarılı olursunuz. Etrafınıza bir bakın ve herhangi bir değişiklik yapmanız gerekip gerekmediğine karar verin. 12. Sevilme ihtiyacınızdan vazgeçin. İnsanları kızdırmaktan kaçınmanın tek yolu önemli hiçbir şey yapmamaktır. İnsanlar genellikle başkalarının sevgisini kazanmayı hayatlarının merkezine koyarlar. Ancak bu arayış bizi hep bir adım geride tutar. Çünkü başkalarının düşünceleri bizim kim olduğumuzu tanımlamaz. Gerçek özgürlük, başkalarının sevgisi ve onayı için çabalamaktan vazgeçmekle başlar. Kendi değerimizi içsel olarak kabul etmek, dış dünyadaki eleştirilerden ve beklentilerden bağımsız bir şekilde
mutlu olmamıza olanak tanır. Kendimizi sevdiğimizde başkalarından gelecek sevgiye de daha sağlıklı bir şekilde yaklaşırız. Çünkü içsel gücümüz dışarıdan gelen takdirlere bağlı değildir. Sevilme ihtiyacından vazgeçmek, kendi kendimize yetebilme yetisini geliştirmektir. Kendini kabul etmek, yaşamda daha özgür, daha güçlü ve daha huzurlu olmanın anahtarıdır. Sonuçta kendimizi sevdiğimizde gerçek sevgi de bizimle gelir. Sizi seven birçok insan olacak. Ancak sevmeyen kişiler de olacak ve ne yaparsanız yapın, sizi seven tüm bir pazar yaratamayacaksınız. Bu tamamen doğaldır ve kendinizi haklı çıkarmak için hiçbir şey yapmanıza gerek yoktur. Yapabileceğiniz tek şey özgün olmaya devam etmek ve nefret edenlerin sayısının artmasının önemli şeyler yaptığınız anlamına geldiğini bilmek olacaktır. 13. Sosyal medya ve televizyona bağımlılığınızdan vazgeçin. Sorun şu ki, zamanınız olduğunu düşünüyorsunuz. Dürtüsel web taraması ve televizyon izleme, günümüz toplumunun bir hastalığıdır. Günümüzün hızla dijitalleşen dünyasında sosyal medya ve televizyon zamanımızın büyük bir kısmını tüketiyor, ancak bu araçlar genellikle gerçek anlamda bağlantı kurmamıza ve kendimizi geliştirmemize engel olur. Sosyal medya ve televizyon anlık tatminler sunarak bizi kısa vadeli heyecanlarla doldurur, ancak uzun vadede yalnızlık, kaygı ve tatminsizlik hissi yaratabilir. Bu bağımlılıklardan vazgeçmek, hayatımıza daha fazla derinlik ve anlam katmak için önemli bir adımdır. Gerçek dünyada sevdiklerimizle yüz yüze bağlantılar kurmak, kendimize yeni beceriler kazandırmak veya sadece doğayla zaman geçirmek daha sağlıklı ve tatmin edici bir yaşam tarzı oluşturur. Sosyal medya ve televizyon yerine içsel huzurumuzu bulacak, yaratıcılığımızı besleyecek ve gerçek anlamda değerli ilişkiler kuracak alanlar yaratmalıyız. Bağımlılıklarımızdan vazgeçmek, daha verimli, anlam dolu ve huzurlu bir yaşam sürmemize yardımcı olabilir. Gerçek tatmin ekranlardan değil, hayatın ta kendisindedir. Hedefleriniz bunlardan birine bağlı olmadığı sürece onlara olan bağımlılığınızı en aza indirmeli veya ortadan kaldırmalısınız. Dahası bu zamanı hayatınızı zenginleştirebilecek şeylere yönlendirin. Başarı yalnızca hedeflere ulaşmakla değil, aynı zamanda yolculuk boyunca neyi bırakmamız gerektiğini fark etmekle de ilgilidir. Bugün hayatınızı dönüştürmeye, size gerçek anlamda güç ve odak kazandıracak 13 sinsi gerçeği keşfettiniz. Vazgeçmek her zaman kolay olmasa da sizi daha özgür, daha güçlü ve daha kararlı bir insana dönüştürür. Şimdi öğrendiklerinizi hayatınıza uygulama zamanı. Unutmayın, gerçek başarı sadece ileriye gitmekle değil, aynı zamanda geride bırakmanız gereken her şeyi bilmekle gelir. Her bir adımınız sizi daha yakın bir hedefe götürür. Bugünden itibaren kendinizi sınırlayan ve büyümenize engel olan her şeyden özgürleşin. Şimdi sıra sizde. Hayatınızı yeniden şekillendirin, güçlü adımlar atın ve kendi başarınızın mimarı olun. Başarı sizin elinizde. Buraya kadar bizimle kaldığınız, bu bizlerin paylaşımlarına değer verdiğinizin bir göstergesi. Bunun için minnettarız. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, takip etmeyi ve arzu ederseniz videomuzu paylaşmayı unutmayınız. Hayat boyu başarı dileklerimizle hoşça kalın.